Ripple'dan sağlı sollu ataklar geliyor. Bu ataklar neler? Ripple, XRP ve Facebook'un Libra'sı üçgeninde hangi gelişme Ripple için, XRP için süper bir yükselişi başlatabilir? Amerikan hükümeti de Çin'e karşı başlayacak olan kripto para savaşında neden Libra'yı değil de Ripple, XRP'yi seçebilir? Yani XRP yatırımcılar için güzel günler yakın mı? Şimdi arkanıza yaslanın, dolu dolu başlıyoruz. Başlarken şunu da söyleyeyim. Videoların sonunda ilginç bonus bilgi köşemiz var. O yüzden videolarımı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eren Caner ben. Herkese hoş geldin der ve olaya da tam gaz girerim. Dostlar, Ripple'ın ki dolayısıyla da XRP'nin biliyorsunuz son 2 senedir falan genel anlamda bir yatışı vardı. Yani özellikle 3 dolara yükselip sonra düşüşle birlikte herhalde rehavete kapıldığı ama sonra Facebook'un verdiği güçle Libra'nın sahneye çıkması Ripple şirketinin de dolayısıyla da XRP coin'inde de birçok şey değiştirdi. Bunları konuştuk önceki videolarımda var ama ben bugün Ripple ve XRP yarışında neler oluyor? Yani bu anlatacağım son olaylar XRP'nin fiyatını nasıl etkileyebilir? Bunları böyle izninizle analiz etmek istiyorum. Bu arada dostlar haftaya yapacağımız çekilişe de katılmak için lütfen kanalıma abone olup zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızda yazmayı unutmayın. Bu benim için gerçekten önemli. Şimdi biraz böyle bir Ripple'daki yeni gelişmeleri konuşalım. Sonra da XRP'nin fiyatına geçelim dostlar. Ripple'da da Facebook'un Libra'sında da çok net söylüyorum ki Amerikan hükümetine böyle bir şirin görünme yarışı var. Çünkü gerçekten biliyorlar ki kripto paralar eninde sonunda kullanılacak. Çünkü bir sözüm var biliyorsunuz. Burada sık söylüyorum. Teknoloji hiçbir zaman geriye gitmez. Gördünüz mü? Ben görmedim ya, gerçekten görmedim. Dolayısıyla başta Trump olsun veya olmasın kripto paralar mecburen kullanılacak diyorum. Al işte, yani sen hükümet olarak mesela şirketleri kısıtlarsan, baskılarsan işte Moon tarzı startuplar ortaya çıkar ve Amazon, eBay ve Target gibi Amerika'nın alışveriş devlerine bir anda böyle bir küçük bir Google eklentisiyle, Google Chrome eklentisiyle entegre olarak kullanıcılarına Bitcoin ile ödeme imkanı getirir. Yani siz sanıyor musunuz ki bu şirketlerin kendilerine yapılan Bitcoin entegrasyonundan haberdar olmadığını? Yani böyle bir dünya var mı sizce? İsteseler çok kolay engellerler zaten ama engellemeyi bırakın abi. Belki de alttan alta bu tarz böyle bir Moon gibi startupları destekliyorlardır. Ve bu tarz böyle bir küçük manevralarla da resmi olarak Bitcoin'i kabul etmiş olmadan Bitcoin'i kabul etmiş oluyorlar. Neyse, konumuz bu değil ama ben bu örneği de sizlerle paylaşmak istedim. Dostlar, Ripple ya da XRP adına ne derseniz deyin, Amerika'daki resmi kripto para boşluğunu Libra'dan, Facebook'un Libra'sından önce doldurmak istiyor ki bundan dolayı Ripple çok yeni olarak Amerika'daki siyasetin merkezi olarak değerlendirebileceğimiz Washington'da resmi bir ofis açtı dostlar. Yani baktığımız zaman bu tarz hareketleri biz sektörde görüyoruz. Mesela Coinbase borsası da Wall Street'e yakın olmak için orada bir ofis açmıştı geçmişte ama her neyse, yani konumuz o değil zaten. Ripple'ın CEO'su bu gelişmeyi de zaten Twitter'da duyurdu. Hatta Ripple bununla da yetinmedi ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Hazine Müsteşarlığında eskiden danışman olarak görev yapan Craig Phillips'i de Ripple ekibine kattı ve zaten Ripple'ın Washington'daki tüm operasyonlarında bu adam yönetecek ki bu adamın tüm rolü muhtemelen Ripple olarak, XRP olarak diyorlar ki o adama muhtemelen bizim hükümetle aramızı yap abi. Libra'dan önce hükümetten bir şekilde, nasıl olursa olsun bir şekilde bizim onay almamızı sağla. Çünkü Ripple da biliyor ki Amerika Birleşik Devletleri hükümetinden onay almak aslında, düşünürseniz öyle, aslında bütün dünyadan onay almak. Öyle değil mi? Zaten Ripple'ın CEO'su açıklamasında şunları söylüyor. Diğer şirketlerin ne yaptığını bilemem ama Ripple yasa yapıcılarla, düzenleyicilerle görüşmelerine yeni baştan başlayacak. Tüm dünyadaki merkez bankaları blockchain'i öğrenmeye devam ediyorlar. Başka hükümetlerle de dolayısıyla görüşüyoruz ama Washington'da bir ofis açmak da aslında şu anki işimizin çok doğal bir parçası diyor. Ve Ripple bunu destekler şekilde dostlar, bu söylediklerini aslında destekler şekilde Blockchain Vakfı'na da üye oluyor. Dostlar, tüm bunları değerlendirdiğimizde neler söyleyebilirim size biliyor musunuz? Ripple ve XRP bir noktada ben güçlü, bir noktada da zayıf buluyorum. Güçlü buluyorum çünkü Libra'nın arkasında kalmamak için atak üzerine atak yapıyorlar. Washington'da ofis açıyorlar, işte eski danışmanı alıyorlar, bünyelerine katıyorlar falan ama hatta belki
belki önümüzdeki günlerde veya haftalarda Ripple'ın CEO'sunu Beyaz Saray'da Ripple'ı anlatacağı bir toplantıda da görebiliriz, kim bilir. Ama bir noktada da zayıf buluyorum dostlar. O da şu nedenle, bu birkaç aylık süreçte kendilerinden çok da böyle hani çok da büyük şirketleri satın almaları veya hadi en azından onu yapmasalar bile ortaklıklarını bekledim. Çünkü yaptıkları açıklamalarla çok net şekilde beklentiyi yükseltmişlerdi. Ama bence çıta anlamında aşağıda kaldılar. Bu konuda gerçekten böyle düşünüyorum diyerek şimdi isterseniz başta söylediğim konuya bir değinelim. Şimdi Ripple'ın da Facebook'un Libra'sının da hükümetten onay almak istediği bir süreçten geçiyoruz ya. İşte bu noktada tam olarak şöyle bir senaryoda gerçekleşebilir. Hükümet zaten dizginlemeye çalıştığı Facebook'un Libra projesi yerine veya bir önceki aşamasında öncesinde olayı bir görmek için Ripple'a bir onay verebilir. Ya da hani onay derken aslında yasal düzenlemeler babında Ripple artık her şeyi yapabilir hale gelebilir. İşte hükümet de bir anlaşma yapabilir dostlar bu eforların sonucunda. Zaten böyle bir olay gerçekleşirse de hani muhtemelen XRP'yi alır uçurur ya da çok yükseltebilir tabiri caizse. Çünkü biliyorsunuz yani Amerikan hükümetinden artık onay alabilmiş, onlarla anlaşma yaparak ortak hareket kararı verebilmiş bir şirketin kripto parası, yani öyle hissediyorum ki zaten kesinlikle yerinde kalmaz. Ama tabii ki de bunlar hep olası senaryolar. Benim görevim zaten size burada olabilecek senaryoları herhangi bir yönlendirmede bulunmadan aktarmak, değil mi? Yani benim görevim bu. O yüzden şu andan itibaren de olsa bence XRP yatırımcıları veya XRP almak isteyenlerin Ripple'ın Washington'da yapacağı işleri, görüşmeleri çok yakından takip etmesinde bence gerçekten fayda var. Ya da beni takip edin, zaten ben ara aktarıyorum. Neyse dostlar. Hükümet neden Libra yerine XRP'yi acaba seçebilir? Neden biliyor musunuz? Bunun bence 3 tane nedeni olabilir. Birincisi Facebook'u demin dedik ya dizginlemek isteyebilir. Tamam, Amerika'yı biliyorsunuz. Kendi şirketlerinin büyümesini, global olmasını falan ister elbette ama o şirketlerin Amerika tarafından kontrol edilemeyecek kadar büyüklüğe erişmesini inanın abi asla istemez. Çünkü o durumda kendisine rakip bile olabilir zaten. İşte önceki senato görüşmelerinde falan bu konu zaten ortaya çıktı diye hatırlıyorum ama bazı cepheler biz işte Facebook'a Libra projesinde onay verirsek onu kontrol edemeyeceğimiz bir noktaya yükseltebiliriz falan demişlerdi. İşte dostlar, eğer ABD hükümeti teknolojik gelişmelere, kripto paralara, blockchain'e kayıtsız kalamayarak regülasyon konusunda olumlu bir adım atması gerekiyorsa bunu Facebook'u daha da fazla yükseltmeden öncelikle tercihini daha minimal bir şirket olan Ripple'dan yana kullanabilir. İkinci nedense şu olabilir dostlar, olası Ripple XRP tercihinde Amerikan ekonomisine bir başka global ve etki alanı daha da yüksek bir şirket kazandırmak isteyebilirler Ripple'a onay vererek. Böylelikle de hem Ripple hem de Amerika kazanabilir. Üçüncüsü de şu olabilir dostlar, Facebook'un Libra'sına Amerika onay verecekse bile önce Ripple'a onay verip en azından bir fikir sahibi olabilir, değil mi? Yani kripto paralar şu an hükümetlerin ilk defa karşılaştıkları bir şey. Dolayısıyla bakmayın abi, gerçekten hükümetler de şu an ne yapacağını, hükümet diyorum ama siz genel anlamda algılayın. Yani senatolar, işte kongreler falan filan. Yani bunları yaparak bir fikir sahibi olabilir. Daha küçük ölçekte olacakları, başına gelebilecekleri görebilirler. İşte bu üç nedenden Ripple'ı ve XRP'yi öne çıkarabilir. Yasa yapıcılardan onay alırlarsa da bu da zaten fiyatını yükseltebilir dostlar ama ben size söyleyeyim. Bir anda Facebook'un Libra projesine onay verseler neler olabilir bunu bilemezler gerçekten. Ya gerçi dostlar şunu da biliyoruz yani. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg de bu tedirginliği görmüş olacak ki kendisinden çok evcimen açıklamalar geliyor. Diyor ki mesela işte Amerikan Kongresi'nin izni olmaksızın Facebook Libra'yı hayata geçirmeyecek diyor. Elbette kendisi de biliyor zaten. Libra ağından son dönemde ayrılan işte PayPal gibi şirketler de biliyor aynı şekilde. Amerikan hükümetinin izni olmadan sen gidip bir şey yaparsan, tamam mı? O devlet gelir eninde sonunda senin işine çomak sokar. Libra'na sokamasa Facebook'una sokar. Facebook'una sokamasa Instagram'ına sokar ki zaten Amerikan topraklarında yaptığın her işe çok rahat çomak sokabilir. Dolayısıyla 2 daha 4 ettiği gibi Facebook hükümetten bağımsız bir şey Amerika topraklarına ve global anlamda bir şey yapamaz. Sanırım bu cümleyle de hani geçen gün sizlerle paylaştığım bir haber vardı. Zuckerberg herhalde biraz ona dokunmaya çalışıyor. O haber neydi dostlar? Facebook Libra'nın testlerine
Hindistan'da ve Meksika'da başladı denmişti. Ve bu testlerin Libra'yı başlatmak anlamına geldiğini söylemekte istiyor olabilirdi ama zaten bir yandan da işte başka cephelerden de sıcak açıklamalar geliyor dostlar. Yani Zuckerberg diyor ki şu noktada aslında Libra'yı şöyle savunuyor. Diyor Libra bozuk finansal sistemi düzeltebilir. Libra ile dünyada bankacılığın gitmediği tam 1.7 milyar insana biz bankacılığı götürebiliriz. Dolayısıyla aslında şöyle bir mesaj da veriyor. Bakın diyor hani bankacılık gitmiyor. Dolayısıyla doların gitmediği noktalar da olabilir. Biz sizle çalışmak istiyoruz. Doları da biz bu 1.7 milyon insana bir noktada taşıyabiliriz demek istiyor. Ve biraz da böyle bir hani ipin ucunda bir tehdit de var diyor. Diyor ki Çin'in yakında çıkacak olan ve Merkez Bankası'na dayandırılan yeni kripto parası biz yapmazsak gelecek bu işi yapacak diyor. Ve mesela siz diyor Amerika olarak Libra'nın çıkmasına izin vermezseniz korkarım ki Amerika dünya arenasındaki finansal liderliğini kaybedebilir diyor. İşte benzer şeyleri mesela Libra projesinin başındaki David Marcus da açıklıyor. Diyor ki mesela bakın diyor sıkıyorsa Libra'yı kabul etmeyin abi. Çin geliyor Çin diyor abi Çin. Yani kendi kripto parasıyla Amerika'yı finansal sistemden direkt böyle dışarı atabilirler diyor. Zaten yapılan araştırmalarda da görünüyor ki diyor önümüzdeki 5 sene içinde Çin'e karşı güzel bir cevabımız olmazsa Çin büyük ihtimalle dünyayı yeniden yazacak diyor. Bunun dışında regülasyondur, XRP, Ripple, işte Facebook cephesinde neler oluyor derseniz de bakın şöyle bir olay var. ING Bank'ın CEO'su Rep Hammers 1-2 gün önce Financial Times'a bir röportaj veriyor ve orada diyor ki Facebook'un Libra projesi bankalara ciddi bir risk getiriyor ve ING Bank olarak bu böyle devam ederse Facebook'u bırakabileceklerini söylüyor. Yani biliyorsunuzdur Facebook'un ana gelir kapısı markaların Facebook'ta verdiği reklamlar. Yani burada ING diyor ki tabiri caizse sen bizim mamamıza ortak olacaksan biz de senin mamanı keseriz diyor. Tabii bunu regülatörlerle birlikte çalışmazsanız işte şöyle olur böyle olur falan diyerek böyle birazcık süsleyerek anlatıyor ama bu röportajın, bu tehdidin özeti de bu abi. Tamam yani adam akıllı ele alınmazsa Libra ile uluslararası mali suçlar falan artabilir. Buna kimse karşı çıkmaz ama burada önlem almadan gidilen bir süreç yok ki zaten. Gayet ağırdan alınan hatta eksiye doğru Libra ekosisteminden ayrılan şirketleri de değerlendirecek olursak eksiye doğru giden bir süreç var. Şimdi isterseniz ne yapalım biliyor musunuz dostlar? Bunu da konuştuysak şöyle jet hızıyla bugünün bonus bilgi köşesine geçelim. Hemen onu da söyleyeyim dostlar. Bugün Eyfel Kulesi'nden bahsedeceğim. Eyfel Kulesi'ni biliyorsunuz değil mi? Paris'in göbeğinde yer alan böyle ihtişamlı bir yapı. Şimdi ekrana getireceğim tasarımlar onaya sunulan ama reddedilen tasarımları Eyfel Kulesi'ni biliyor musunuz? Yani bunlardan biri seçilseydi şimdi çok daha başka bir Eyfel Kulesi görebilirdik. İsterseniz detaylarını internetten araştırabilirsiniz. Şimdi de bakalım sizlerden bir önceki videoda hangi sorular, hangi yorumlar gelmiş hemen birkaç tane böyle jet hızıyla okuyalım bakalım. Ufuk Büyüközkaya diyor ki keşke 8 yıl içinde değil de 8 gün içinde ölseler paralar adam gibi coinlere gitse pasta lüzumsuz yere minik dilimlere bölünmese. Bir önceki videoda 8 yıl içinde bu coinler ölebilir demiştim ve bir raporu sizlerle paylaşmıştım. O rapora Ufuk'un yaptığı çok mantıklı bir yorum onu paylaşmak istedim. Tuğberk de diyor ki şu bilgileri var ya arasak bulamayız her şey için teşekkürler bam bam demiş. Benden de teşekkürler Tuğberk. Bu arada Tuğberk'in de bir dükkanı var kripto paralar kabul ettiği bir dükkan onu da benimle paylaştı. Ben de onu sizinle Telegram'da paylaşmıştım. Bakabilirsiniz. İsmail Yıldız, okey Eren'im sağ olasın yine dersine iyi çalışmışsın. Ceza sahası bu ne biçim piyasa ya demiş gülücük atmış. Sancak Sarıkaya coin geliştiricilerin ofisine ansızın kimyasal bir saldırı düzenlenmesi o coin'i öldürür. Yani bu tabii ki teknik olarak olan bir şey ama bunun gibi çok fazla senaryoda üretilebilir. I Never Hate de diyor ki Bitcoin tişörtü please demiş. Selahattin Şabo hocam teşekkürler. Dilinize sağlık. Yine çok güzel bir video. Kripto Bilgi şu intro bana Breaking Bad'i hatırlatıyor. Benim kanalda da güzel uygulamalar var. Bir bakın size zahmet demiş. Mutlaka bakacağım. Ozan Eren Sayın da diyor ki Eren Bey DGTX örneğiniz çok basite kaçmış. Bir o coin'i inceleyin derim. Kimler tarafından denetleniyor? Amacı nedir? Bir bakın bakalım bence demiş. Yani bu noktada şunu söyleyeceğim. Çok harika bir amacı olabilir ama ben bir coin'i bir gün en çok yükselenlerde bütün kripto para piyasasından bahsediyorum. En çok yükselenlerde bir günde hemen ertesi gün en çok düşenlerde görüyorsam bu tabii hani 1-2 gün içerisinde olabilir ama benim bu bahsettiğim periyot belki 3-4 aydır, 5 aydır, 6 aydır böyleyse sürekli bir gün en yüksekte bir gün en düşenlerde görüyorsam hakikaten o coin'e ben birazcık mesafeli yaklaşırım.
Erdal Güner diyor ki harikasın, insanların zor şartlarda kazandıkları kapitallerinin dolandırılmaması konusunda yardımların takdir ediyorum demiş. Ulaş İlhan sendeki enerji bende olsa dünyayı fethederdim demiş. Bakmayın yani ben de biraz hastayım. Selami Geçit de diyor ki sadece 30 coin'in piyasada kalacağını söylediler. Diğerleri çöp olacakmış bilmiyorum demiş. Hakan Kavçin de diyor ki güzel ve bilgilendirici video için teşekkürler. Uzun araştırmalarım sonrası Trezor Hardware Wallet'tan bahsediyor. Donanımsal kripto para cüzdanı Ledger gibi. Bundan almaya karar verdim. Türkiye'de resmi satış yapan bulamadım. Siz biliyor musunuz? Yurt dışından sipariş versem gümrük muhabbeti nasıl oluyor? Hiç yurt dışı siparişi vermedim. Yardımcı olur musunuz demiş. Ben bu konuda şunu söyleyeyim. Baktım bu yorumdan sonra ben de Trezor'a baktım. Bir tane böyle bir bitcoincüzdanları.com diye bir site var ama orada da stokta yok diyor. Ben olsam kendi shop.trezor.com olması lazım. Oradan girer, direkt oradan satın alırım. Yanılmıyorsam işte shippingle birlikte, kargo ile birlikte 70 euroya falan geliyor. Hani onu şöyle hesaplayabilirsiniz. Tabii ki sürprizleri olabilir ama 100 euro olarak hesaplayıp işte araya gümrük vergisini de koydum. Aşağı yukarı 100 euroya falan gelir. Belki 100 euroyu bile bulmaz. Ben Ledger'ı aldığım zaman ilk aldım bana hediye gönderdiler. Orada gümrük çıktı. Yanılmıyorsam 100-120 TL gibi bir gümrük çıkmış dostlar. TL diyorum ama bakın. Bu şekilde kanalıma da lütfen abone olmayı, abone ol tuşunun yanındaki bildirimlere dokunmayı unutmayın ve tabii ki de yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.